AI ile blockchain'i bağdaştırabilirsin. Evet. Ama herhangi bir şekilde blockchain'de bir veriyi tutmana gerekiyor. Çoğu kripto borsası şu anda Türkiye'de döviz bürosu haline gelmiş durumda. Korku endeksine baktığımızda bugün 14 seviyelerine gelmiş durumda. GameFi tarafında da NFT'leri gördük. Ama günün sonunda hepsi tamamen projelerin çıkması, hype'ının yaşaması ve trendin bitmesinden sonra öldüğünü de görüyoruz. SafeBit. Geleceğe güvenle git. Evet, SafeBit'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine Leo ile beraberiz. Evet Leo, ilk sorumla sana geleceğim. Birinci sorum, Bitcoin fiyatı ve genel piyasaların gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle merhaba arkadaşlar, bu haftaki yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta gerçekten yoğun bir hafta gerçekleşti bizim için. Aynı zamanda bildiğiniz üzere şu anda kripto sektörü de çok fazla çalkantılı süreçten geçiyor. Öncelikle ilk sorumuzu alalım. Bu haftaki genel piyasalar ve Bitcoin durum hakkında ne düşünüyorum? Bildiğiniz üzere yaklaşık bir senedir kripto piyasaları neredeyse ölmüş durumda. Bunun başlıca sebepleri Trump'ın tarifelerinden sonra olan trendin bozulması ve bugüne kadar sürekli bir altcoin boğası yaşanmamasıydı. Genel piyasalara baktığımızda özellikle Ethereum ve Bitcoin tarafında ETF taraflarını BlackRock ve diğer yatırım şirketlerinden oldukça çıkış gördük. Bununla birlikte bu hafta XRP ETF alarak ETF'lerin arasına katıldı. Şu anda Bitcoin 100 bin doların altına düşmüş durumda. Anlık olarak 94 bin dolarla 96 bin dolar seviyesini seyrediyor. Büyük ihtimalle bu düşüş devam edebilir. Aynı zamanda global anlamdaki likiditenin azalması ve genel para sıkışıklığı ekonomik dengelerin bozulmasına neden oluyor. Bu süreçte şunları söyleyebilirim ben size. Altcoin sezonunun gelmemesinin başlıca sebeplerinden biri Ethereum'un gerekli olduğu kadar ATH'lar üst üste yapmaması. Bununla birlikte retail yani community dediğimiz halkın halihazırda çok fazla likiditeye sahip olmadığı için yatırımlar yapmaması nedeniyle şu anda bir altcoin boğa sezonu göremiyoruz. Bununla beraber genel piyasalar hakkında birkaç daha durumumuz var. Bildiğiniz üzere Michael Saylor strateji şirketinin sahibi ve yaklaşık 30 bin dolar seviyesinden itibaren yüklü miktarda borçlanarak Bitcoin alımı gerçekleştiriyor. Bugün şöyle bir tarih gerçekleşti. Bildiğiniz üzere Bitcoin 100 bin doların altına düştü. 94 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Ve bu süreçte Bitcoin'in aldığı borç miktarı, Bitcoin satın almak için aldığı borç miktarı sahip olduğu Bitcoin miktarından daha fazla hale geldi. Bu da piyasalarda bir korku havasını seyretmesine neden oldu. Ve aynı zamanda indikatöre baktığımızda, korku endeksine baktığımızda bugün 14 seviyelerine gelmiş durumda. Bu da FTX çöküşünden sonrasında özellikle 2022'deki başlayan ayı piyasasından sonra ilk defa piyasaların bu kadar korku salmasını gözlemlemekteyiz. Genel piyasa aşağı trendi seyretse de 75 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin boğa sezonundan ayı sezonuna geçiş yapmamış bulunmakta. Bununla birlikte bildiğiniz üzere altcoin tarafında ise halihazırda bir ayı sezonu yaşamaktayız. Kriptoda Metaverse, AI, NFT gibi birçok trend gördük. Bu trendler hakkında ne düşünüyorsun Leo? Çok güzel bir soru. Dürüst olmam gerekirse bu konu hakkında çok fazla bir şey düşünemeyeceğim. Neden diye sorarsanız kriptoya yaklaşık 7 sene önce girdim ve bu süreç zarfında kriptoda çok fazla farklı trendler gördüm. Öncelikle bildiğimiz üzere ta bunların başına gidelim. Ethereum'un 2015'te çıkmasından sonra EVM dediğimiz smart kontratlar hayatımıza girdi. Bu da farklı trendlerin, farklı blockchain üzerinde kategorilerin inşa edilmesini sağladı. Mesela DeFi'nin çıkışıyla, Uniswap'ın çıkışıyla ilk DeFi hayatımıza geldi. Böylece Ethereum popülaritesini arttırdı. Smart kontratlar sayesinde ise NFT hayatımıza geldi. Ondan sonrasında şu anda halihazırda gördüğümüz ve hala trendi devam eden AI, real world assetler ve birçok kripto üzerinde farklı trendler gördük. Ama günün sonunda ben bu konular hakkında çok fazla iyi konuşamayacağım. Çünkü bildiğiniz üzere günlük hayatımızda çok fazla proje hayatta kullanılabilir hale gelemiyor. Bunun başlıca nedenleri birçok projenin Web3 tarafındaki kullanıcılara odaklanırken Web2 tarafındaki kullanıcılara ulaşamaması. Örneğin NFT tarafına gelelim. NFT'ler nedir diye sorarsanız çok kişinin aklına resimler gelir. Aslında NFT
fikri mülkiyete sahip olmak için çıkartılan tokenlardır. Gerçek tokenlardan smart kontraktlardaki ayrımı ne peki biliyor musunuz? Smart kontratlarda çıkan coinler takas edilebilirken aynı coin yani aynı token takas edilebiliyor. Fakat NFT tarafında ise kodlanırken her token aynı koleksiyonda olsa bile farklı bir şeyi temsil ediyor. NFT tarafında mesela sanat eserlerinde kullanılabilir ama NFT ancak günümüz dünyasında tapulardan tutun farklı farklı alanlara, hayatımızdaki gayrimenkul araçlara, ondan sonrasında gerçek varlıkların ticaretinde kullanıldığı sürece blockchain tarafında mantıklı. GameFi tarafında da NFT'leri gördük. Ama günün sonunda hepsi tamamen projelerin çıkması, hype'ının yaşaması ve trendin bitmesinden sonra öldüğünü de görüyoruz. Bored Apayat biliyordunuz bir NFT koleksiyonuydu. Ben de onlardan bir holder'dım. Ama günümüze baktığımızda 100 eterlerden 10 eterlere kadar düşmüş durumda. Bunların tamamen hepsi hype'a dayalı. AI trendine geleceğim çünkü biz SafeBit olarak aynı zamanda AI projesi de çıkartacağız yakın zamanda. AI tarafında da şöyle bir durum var. Blockchain'de aslında AI'yi bağlaştırmamıza gereken bir durum yok. Özellikle ben İtalya'da akademik tarafında çalışmalar yaparken AI background'ına sahip olduğum için şunu gördüm. AI ile blockchain'i bağdaştırabilirsin. Evet. Ama herhangi bir şekilde blockchain'de bir veriyi tutmana gerek yok. Bundan dolayı AI trendinin de yakında söneceğini söyleyebilirim. AI agent'lar kullanılıyor mesela trade yapılmak amaçlı. Bunların çoğu da aslında tamamen boş şeylerden ibaret. Çünkü blockchain'e bağlanmasına ihtiyaç yok. Blockchain konusunda ve kripto tarafındaki kategorileri değerlendirirken tek tavsiye edebileceğim, tek gerçek olarak gördüğüm şey kriptoda finans kısmıdır. Yani DeFi'lerdir. DeFi'ler hayatımızda olduğu sürece gerçekten kripto günlük hayatta kullanılabilir bir halde. Ama Metaverse'dür vesairedir. Dürüst olmak gerekirse Web2 şirketleri varken Web3 içerisindeki startupların bir önemi yok diyebilirim. Çünkü blockchain şu anda gelişmekte olan bir aşamada ve aynı zamanda blockchain yapısı gereği çoğu kişi şu anda eleştirecek olsa da finans dışında bir öneme sahip değil. Fakat blockchain bildiğimiz üzere ownership'liği barındıran bir yapıda. Tamam NFT'lerde GameFi tarafında kullanabilirsiniz. Bunun üzerine binlerce proje üretebilirsiniz. Ben de kendim ürettim geçmişte. Milyonlarca dolarlık TV'ye ulaştık. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Eğer gerçekten proje üretmek istiyorsanız gerçek hayatta katma değeri olan ürünler üretmek durumundasınız. Bundan sebep şunu söyleyebilirim. Blockchain tarafında utility'si olan projeler dışında çoğu kategorinin sadece hype'dan ibaret olduğunu düşünmekteyim. Teşekkür ederim. Peki Leo, üçüncü sorumla geliyorum sana. SafeBit versiyon 2 adında yeni bir yol haritası yayınladık. Burada kullanıcıları ve bizleri neler bekliyor? Gerçekten bu soruyu merakla bekliyordum. Çünkü bildiğiniz üzere SafeBit bünyesine yaklaşık 2 hafta önce katıldım. Burada çok fazla bir aile yapısı olduğunu ve gerçekten insanlar arasındaki ilişkinin gerçekten iyi olduğunu gördüm. Peki sorumuza dönelim. Burada tam olarak bizleri neler bekliyor? Bildiğiniz üzere şu anda yeni bir ekip içerisinde çalışmaktayız. Ve bu süreçte Onur Bey ve Olcay Bey'in bizlere desteği çok fazla oldu. Şu anda marketing tarafında Alperen Bey ile çalışıyorum. Aynı zamanda Polkadot tarafından Ahmet Bey'i de bünyemize kattık. Bu süreçte Türkiye'nin nasıl lider borsası haline gelebiliriz ve Türkiye'de Web3 kültürünü nasıl arttırabiliriz üzerine önemli çalışmalarda bulunduk. Ve sizlere söyleyebilirim ki gerçekten güzel yol haritası çıkarttığımızı düşünüyorum. 14 Kasım günü Twitter üzerinden bu yol haritasını sizlerle birlikte paylaştık. Peki bu yol haritasında bizleri neler bekliyor? Öncelikle Tonchain üzerinde, Telegram üzerinde bir AI uygulaması yayınlayacağız. Ve AI uygulamasındaki asıl amacımız tamamen topluluğu, OG community yani dediğimiz gerçekten güzel bir kitleye sahip bir kripto borsası topluluğu yaratacağız. Çünkü çoğu kripto borsasına baktığımızda Türkiye'de ne yazık ki kullanıcılarla iç içe hale gelmiş bulunmuyor. Çoğu kripto borsası şu anda Türkiye'de döviz bürosu haline gelmiş durumda. Biz tamamen bunu kaldırmak istiyoruz. Çünkü Web3'nin getirdiği kültürü borsamızda görmek istiyoruz. Bununla birlikte AI uygulamasında Telegram'da bizleri neler bekliyor? Burada farklı oyunlar olacak ve bu oyunlar içerisinde insanlar puanlar kazanarak, buradaki görevleri yaparak liderlik sıralaması içerisinde belli bir seviyeye gelmeye çalışacak. Ve bununla birlikte bu liderlik sıralamasında ne kadar ilerlerse o kadar fazla sezon sonunda ödül kazanacak.
Bundan mı ibaret? Tabii ki de hayır. SafeBit versiyon 2'de özellikle ikinci tarafa çok fazla odaklanıyoruz. Burada bildiğiniz üzere Türkiye'de çok fazla genç öğrenci var ve gerçekten şu anda üniversitelerin birçoğunda blockchain kulübü kurulmuş veya kurulmakta. Ve bu süreçte ben bu blockchain kulüpleriyle tek tek iletişime geçmeye başladım. Çok fazla ufka açık, gerçekten zeki öğrencilere sahibiz ve çok fazla fikirleri de var. Bu süreçte bunları gerçekten desteklememiz gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye gerek ekonomik yapısı olarak gerekse şu andaki endüstriyel bakımından tamamen Web3 tarafına odaklanması da Web3 tarafından oldukça katma değer getirebilecek bir yapıya bürünebilir. Bu süreçte biz peki SafeBit olarak ne yapacağız? Öncelikle üniversite kulüplerinin öğrencilerine hackathonlar düzenleyerek burada yarışmalar yapacak. Onların gerçekten başarılı olacağını düşündüğümüz projeleri global tarafa taşımak için destekler verecek. Aynı zamanda süpervizörlük yapacağız. Gerekirse ileride projelerini borsamızda dahi ortaklıkla listeleyebilme imkanı bulacağız. Aynı zamanda global taraftaki ventures kapitallere bu projelerin taşınmasına ve Türkiye tarafına gerçekten katma değer getirecek fonların gelmesini istiyoruz. Peki bunu biz neden yapmıyoruz diye sorarsanız ülkecek. Çünkü daha biz yeni geldik, daha yeni başlayacağız. Bununla birlikte aynı zamanda farklı üniversite kulüplerine elçiler atamayı düşünüyoruz. Bu sadece üniversite kulüplerinde olmayacak. Aynı zamanda community tarafında yani Twitter tarafındaki influencer'lar olur, content creator'lar olur. Bu tarafa da yayılmak istiyoruz. Çünkü amacımız gerçekten Web3 topluluklarını bir araya getirmek ve borsamızın bir influence gücüne sahip bir yapıya bürünmesini sağlamak. Bunlarla mı kaldık? Hayır. Şu anda aynı zamanda AI uygulaması dışında halihazırda birkaç tane proje daha geliştirmeye SafeBit tarafına katkı sağlayacak creative product'lar üretmeye çalışıyoruz. Bu süreç zarfında özellikle DEX tarafından tutun farklı uygulamalara ilerleyen süreçte Safe Token'dan başta olmak üzere birçok projeye katkı sağlayacak, utility'ler getirecek projeler geliştirmek en büyük amacımız. Kısacası böyle diyebilirim. Ama bildiğiniz üzere yol uzun ve bu süreçte birçok şey değişebilir. Peki sizce başarılı olacak mıyız? Türkiye'nin lider borsası olana kadar devam edeceğiz diyebilirim. Peki bu kadar şey anlattın Leo. Sence SafeBit operasyonu bu konuda başarılı olabilecek mi? Tabii ki güzel bir soru. Büyük ihtimalle kullanıcılardan da çok fazla bu soru gelecek. Yorumlarda dahi görebiliriz. Gerçekten dürüst olmak ve açık olmak için bunları söyleyeceğim. Ben buraya özellikle katıldığımda gerçekten bir şeyler amaçlayan bir takım ruhu gördüm. Başarılı olabilecek miyiz bilmiyorum fakat Türkiye'nin lider borsası olana kadar yolumuza devam edeceğiz. Leo, ekleyeceğin başka bir şey var mı? Hayır, şu anlık yok. O halde haftaya görüşürüz. Ciao bella. Arrivederci. SafeBit. Geleceğe güvenle git.